Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz. Videomuz bu sefer geç kaldı çünkü ben bir haftayı geçkindir beri rahatsızım. O yüzden sesimin düzelmesini biraz normale gelmesi için bekledim arkadaşlar. Geç kaldığım için kusuruma bakmayın. Evet. Oğlak burcuyla başlamamızın sebebini de söyleyeyim. Bu Aralık-Ocak geçişinde doğum günleri onların bu tarihlere de olduğu için Oğlak burcundan başlıyorum. Bir sonraki ayda Kova burcundan başlayacağım. Bilginiz olsun. Şubat ayı içinde Kova burcuyla başlayacağım yani. Şimdi iki tane konu var ki gündeminizde, ikisinin normalde kökleri birbiriyle aynı ama siz ayrıştırmışsınız kafanızda. İlk önce bunu yapacağım, sonra bunu yapacağım diye. Bu konuyla ilgili engellemeleriniz var tabii ki bir süreliğine. Özellikle bazı şeyler konusunda bu defa ikinci bir çaba sarf etmek zorundasınız. Yani ekstradan iş yükünün gelmesi veya yaptığınız işi konusunda sıkıntılar yaşayıp tekrardan düzenlemeye gidilmesi gibi bir sorun yaşayacaksınız. O yüzden bu dönem çalışma sürenizin ikiye katlanması gibi bir süreç sizi biraz yıpratıcı olacak bedenen de fikren de. Küçük küçük kısmetleriniz var. Özellikle 5 rakamıyla alakalı sevineceğiniz bir haber var. İsminde Y harfinden gelecek olan bir kişiyle ilgili bir konuşma ve bu konuşmanın içerisinde T harfinde olan bir kişiyle de bir paylaşım yapacaksınız. Yani sizin arkadaşınız isminde T harfi var ve isminde Y harfinde olan bir kişiyle konuşma yapıyorsunuz olarak düşünün. Ve bu konuşmayla ya da bu olayların içerisinde onun ikna etme çabanız olacak. Bu iknanızı da ileriki zamanlarda yapacaksınız. Yapacağınız plan işe yarayacak gözüküyor. Üzerinizde büyük bir ağırlık, yılların yorgunluğunu taşıyorsunuz bu dönem. Bu konuyla ilgili ferahlığa çıkmak için de yakın çevrenizdeki, özellikle 2 tanesi kan bağınızdan akrabanız olan, 2 tanesi de arkadaşınız olan kişilerden destek görme çabanız var. Bunlardan tam olarak destek görmeyeceksiniz ama yokuz da demeyecekler. Sizi bir nevi iki arada bir derede bıraktıkları için kızgın olacaksınız. Yüreğinizdeki öfkeyi bir yere kanalize etmeye çalışacaksınız. Bu kanalizeyi yaparken elinizdeki iş yoğunluğunu veya programlamayı, bugüne kadarki o iş konusundaki becerinizi şimdi kendi hayatınız ve işlerle ilgili, hedeflerinizle ilgili kullanmak zorunda kalacaksınız. Bunu başaracaksınız. Sadece kendinize doğru zaman ve doğru yeri ayarlama konusunda biraz dışarıdan destek almanızda fayda var gözüküyor. 3 tane beklenmedik haber sizi biraz şaşkına uğratsa da sizin için iyi olacak gözüküyor. Kafanızın içerisinde bazı sorular var. Özellikle isminde E harfi olan bir kişiyle ilgili sorununuz konusunda ne yapacağınızı karar verememenin verdiği bir sıkıntı var. Aslında buradaki karar verme mercisi siz değilsiniz. Sizin insanlara hayır deme gibi veya onları hayatınızdan çıkarma gibi bir lüksünüz yok. Bu konudan dolayı da her seferinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Bence bunu değerlendirme açısından, özellikle bu dönemde kullanmak istediğiniz konularla ilgili bunu yaparken bu olayları daha farklı bir gözle bakın. Yani çünkü sizin bu dönem o merhametiniz, vicdanınız, hissiyatınız daha ön planda olacağı için mantıksal karar vermekte zorlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. O yüzden elinizden geldiğince kendinizi dışarıdan bir gözle bakmaya çalışın ve ona göre kendi hayatınızla ilgili kararları verin. Bitmesi gereken şeyler konusunda son zamanlarınız, siz bunu isteseniz de istemeseniz de bunu siz bitirmezseniz karşı taraftaki kişi bitirecek veya büyük olaylar, büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. O yüzden sürüncemede bıraktığınız işler konusunda
Zorlanmak istemiyorsanız kendi ellerinizle bazen ipini koparmanız gerekiyor bu dönem için. Yine karar aşamasında iki tane iş konusu arasında seçenek gözüküyor. Bu seçenek aslında birinci seçenek sizin için avantajlı ama ya ikinci seçenek de olur mu kısmını çok deniyorsunuz. Oysa ki birinci seçenek gerçekten sizin için avantajlı. Yani ikinci seçenek göründüğü kadar cazip olmayacak. O yüzden de çok fazla kafanızın yorulmasının da bir anlamı olmayacak. Arkadaşlarınızla ilgili ekstradan bir görev alma çabası veya onların hayatına daha fazla dokunma çabanız var bu dönem. Bir nevi gereksiz performans göstereceksiniz. Hani bu onları mutlu etmek için iyi olur diyebilirsiniz. Yarın bir gün onlar da bana yapabilir diyebilirsiniz ama bugüne kadar bu tolerans gösterdiğiniz arkadaşlarınızın geçmişe dönüp baktığınızda çok da sizin için bir şeyler yapmadığını, aksine kendileri için daha çok bencilce beklenti içine girdiklerini fark edeceksiniz. O yüzden biraz geçmişe dönüp insanların nasıl davranışlar sergilediği konusunu unutmamanızda fayda var. Çok güzel bir haber alacaksınız, müjdeli bir haber. Özellikle iş ve kariyer konusunda beklediğiniz bir olayın gerçekleşmesi. Eğer devlet kapısından bir atama veya yerinizin değişmesi veya sektör değiştirmek için bir haber bekliyorsanız bu dönem evet tam da o haberi alacaksınız. Ve bu haberle birlikte yeni bir başlangıç, kafanızın içindeki o şu ana kadar saydığım soruları sanki hiç yokmuşçasına sayıp kendinizi işinize odaklar bir hale geleceksiniz. Yani özellikle ocağın 20-25'i dediğinde siz ancak iş konusuna odaklanmış olacaksınız. Adanılan bir konuyla ilgili bugüne kadar unuttuğunuz, bir kenarda hatırlamadığınız bir dileğiniz belki de şimdi gerçekleşince ya ben bunu istemiştim ama ne zaman istemiştim sorusunu sorabilirsiniz. Hani edindiğiniz bilgiler veya daha önce bu konuyla ilgili kazandığınız donanımlar şimdi işe yarayacağı için ya ben bunları biliyordum ama şimdi işe yarayacağı kısmını düşünmemiştim olayına geleceksiniz. Hiç beklenmedik yeteneklerinizi ortaya sergilemeniz konusunda fırsatlar çıkacak. Elinizden çıkacak olan bir miktar para sizi maddi anlamda biraz sıkıntıya sokabilir. Bunu daha önceki aylarda da beklenmedik harcamalar konusunda uyarmış olduğumu hatırlıyorum ama bu konuyla ilgili iki kişiden destek almanız gerekebilir. O yüzden harcamalar konusunda gerçekten şu Ocak ayını da dikkatli geçirseniz çok iyi olacak gözüküyor. Sevineceğiniz haberler var. Geçmişte size hainlik yapan, aldatan veya sizi sıkıntıya sokan bir ilişkinin özür dileme çabası, sizden af dileme çabası sizin gözlerinizi yaşartacak ama öfkenizi katlandıracak. O yüzden bu kişiyi affetmek yerine aksine daha da beter ol kelimesini kullanabilirsiniz. Ayak bileğinizle ilgili bir küçük sıkıntı yaşayabilirsiniz bu dönem. Ayak bileklerine dikkat edin, hassasiyet gözüküyor. En azından kar topu oynamak gibi düşünceleriniz olmasın. Evet şu an kar yağmıyor diyeceksiniz ama birdenbire bastıracak. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Hava koşulları sizi zorlayabilir bu süreçte. Özellikle kronik romatizma veya ağrılı, iltihaplı kronik rahatsızlıkları olanlar için bu dönem sıkıntı verecek gözüküyor. Bir kişi belki de bir çocuğunuzla ilgili hayatınızda sevineceğiniz bir haberin olması ve bunun bir kutlamaya dönüşmesi var. Yurt dışından gelecek olan sevinçli bir haber ve beklediğiniz bir misafir gözüküyor arkadaşlar. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Arkadaşlar canlı yayın için hala ben tedavim devam ediyor. O yüzden net ve belli bir tarih yok. İşlem bittiği gün en azından bittikten sonra hemen haber vereceğim size. 2 gün sonrasında muhtemelen yaparım. Yani burada normalde burçlar içerisinde söylüyordum ki hiç kimse unutmasın diye ama bu sefer kanalda yayınlayacağım. Tedavim biter bitmez de
Muhtemelen Ocak ayının son haftasını bulabilir ya da Şubat ayının ilk 15 gün ilk haftasında olabilir. O tarihleri bekliyorum. Bilginiz olsun. Bunu da hatırlatma yapalım fincanımız akarken. Yurt dışı ile alakalı 3 tane sevineceğiniz haber var. Yani bugüne kadar yurt dışına gitme konusunda başvurularınız varsa bu 3. seferdir. Yani 2 sefer iptal edildi. 3. seferde onaylanmaz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu sefer onaylanacak olarak gözüküyor. Evinizin, hanenizin içerisinde büyük bir kutlama, ferahlama var. Beklenmedik bir yerden gelecek olan kısmetle birlikte büyük maddi sıkıntılardan da kurtulacaksınız. Hanenizin tam ortasında insanların kıskançlıklarıyla alakalı büyü ve benzeri olaylara maruz kalabilirsiniz. Bu dönem bu konuyla ilgili çok fazla etki alabileceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. O yüzden dışarıdan yani güvenmediğiniz kişilerden bir şey yiyip içmemenizde veya bilmediğiniz şeyler konusunda ellememenizde fayda var diyebilirim. Hanenizin içerisiyle ilgili özellikle akrabalar konusunda bazı tartışmalar olacak ve siz 2 tane özellikle kan bağınızdan olan kişiye sırtınızı dönmek zorunda kalacaksınız. Bunu istemeye yapsanız da doğru yapmış olacaksınız. Geçmişte size iyiliği dokunan 2 tane arkadaşınızın bu dönem size işi düşecek ve siz onlara yardım etme çabası içerisinde olacaksınız ve bunu başaracaksınız. Adak adadığınız yani çok istediğiniz 2 tane konuyla ilgili müjdeli haberler alacaksınız. Kuğu çıkmış evlilik konusunda Oğlak burçları bu dönem hayatındaki kişiyle evlilik konusunda adım atabilir. Aynı zamanda evli olan bir Oğlak burcusu aile içerisinde yeni bir müjde, belki yeni bir bebek veya çocukları ile ilgili müjdeli bir haberi kutlama amacına gidebilir. Elinizden çıkmış olan daha öncesinde ya da kaybettiğiniz bir paranın tekrardan geri gelmesi var. Hanenizin içerisinde bazı sıkıntılar var. Evet, ama bunlarla baş edebilme yöntemlerinizi, daha doğrusu bunlarla ilgili konularda yapacağınız çözümleri farklı bir şekilde değerlendirmeniz daha doğru olacaktır. 2 tane dileğiniz var. İkisi de gerçekleşecek. Sadece sizin olaylara bakış açınızı, yani normalde birisi önce birisi sonrayken gördüğünüz gibi şurada yerlerini değiştirmeniz veya olaylara farklı bakmanız işinizi daha çabuk ve daha kolay bitirmenizi anlamına geliyor ya da dileğinize daha kısa sürede ulaşmanız anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.